İyi akşamlar. Geç kalmadım inşallah. Hoş geldin oğlum. Tam da zamanında geldin oğlum. Yemekler hazır sayılır. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. İçeriye buyur etmeyecek misin? Sen Evet ben. Davetli değil miydim? gelmeyeceksin sandım. Kokusu buraya kadar gelen bu güzel yemekleri tek başına yemeyecektin herhalde değil mi? Yani Zehra'ya bir şey söylerseniz içeriye buyur etmeyecek herhalde. Kızım, Ömer her kapıya geldiğinde yüz görümlü mü bekliyorsun yoksa? O bir kere olur. Hoş geldin. Geçsene. Hiç yol vermeyeceksin sandım. Öyle deme oğlum. Geldiğinden beri mutfaktan çıkmadı. Sen geleceksin diye. Ay, çok şaşırdın değil mi? Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Gayet iyi görünüyorsun. Ben nasılım sence? Bir şey söylemeyecek misin? Yoksa çirkinleşmiş miyim? Yo, sen de iyi görünüyorsun. Bilirsin, seni şaşırtmayı severim. Gördüğün gibi ben hiç değişmedim. Hala seviyorum seni şaşırtmayı. Hı hı. Bana ne söyleyeceksin? Yoksa unuttun mu? Kahve. Sütsüz ve şekersiz. Müge, bak. Tamam, seni yeniden görmek çok güzel ama geç oldu. Yani benim çıkmam lazım. Tamam. Sorun değil. Nasılsa döndüm artık. Daha sonra devam ederiz sohbetimize. O halde sen uygun bir zamanda beni ararsın. Müge, lütfen beni yanlış anlama. Ama yeniden görüşmemiz... Tedirginliğini anlıyorum. Ama inan eskisi gibi değilim artık. Amerika bana çok iyi geldi. Uzun bir tedavinin ardından artık gayet iyiyim. Onu kastetmek istemedim. Dedim ya, hiç önemli değil. En kısa zamanda beni ararsın değil mi? Bekliyorum. Nereden çıktı şimdi bu?
Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu aralar işler biraz yoğun. Toparlayınca daha sık geliriz. İnşallah evladım, inşallah. Cevriye Hanım nasıl? Düğünde çok uğraştı, yoruldu. Gayet iyi. Herkese çok selam var. Aleykümselam. İyi akşamlar. Ben trafiğe kaldım, kusura bakmayın. Ama yemeğe yetiştiğime göre sorun yok sanırım. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin kızım. İş görüşmen nasıl geçti? Haberimiz yoktu bizim. Annen yeni söyledi. Sonra ararız dediler ama... Artık hadi sofraya geçsek, ha ne dersiniz? Ay ben bir 5 dakikanızı rica edeceğim. Böreğin sosunu hazırlayacaktım, konuşmaktan unuttum. Ömer Bey oğlum, yaş alınca insan işte böyle oluyor. Canan, kızım hadi sen de Şükran teyzenin yanında dur. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Ben geçirdim ama. Zehra kızım, Ömer Bey oğluma terlik ver, öyle geçersin. Yo gerek yok. Neredeyse söyleyin ben alırım. Olur mu evladım öyle şey? Hadi kızım. Ben alırım. Derdin ne senin ya? Ne derdim olacak? Hiçbir derdim yok Allah'a şükür. Evin anahtarlarını istemiştin. Al işte getirdim. Yok ya. Yemezler bu iyilik meleği hallerini. Hey Allah'ım ya. Sen iyice paranoyaya bağladın. Ne paranoyası ya? Daha düne kadar evimi satmaya çalışan sen değil miydin? Doğru. Şimdi ne oldu da anahtarımı veriyorsun? Ne yani? Bir güzellik yapmak istemiş olamaz mı? Güzellik mi? Güzellik kim? Sen kim Allah aşkına? Anladım ben seni. Sen benim babamla aramı açmaya çalışıyorsun. Ne alakası var ya? Ben senin babanla niye aranı bozayım? Ne bileyim artık aklından ne geçiyorsa. Tövbe tövbe. Niye beni bu püsküllerle sınıyorsun Allah'ım? Ne laftan anlamaz kızsın sen ya? İstemiyorum anahtarını. Hadi canım. Hadi akşam oldu kapatacağım dükkanı. İyi. Gidiyorum işte. Afiyet olsun. Kusura bakmayın ya, işler anca yetişti. Hadi geç otur oğlum. Ellerinize sağlık hanımlar. Her şey mükemmel olur. Afiyet şifa olur inşallah. Gerçekten hepsi çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Damat bey, söyle bakalım en çok hangi yemeği sevdin? Çekinme. Söyle oğlum. Söyle ki bilelim bakalım. Zehra'nın yaptığı yemeği bulabilecek misin? O nasıl soru Şükran teyze? Ha? Ay Sırat Köprüsü mü burası? Nereden bilsin kim hangi yemeği yaptı? Bence bu soruyu Ömer abi bilir. O zaman ben şöyle cevap vereyim.
Gerçekten hepsi çok lezzetli olmuş. Hepsi birbirinden güzel. Elinize sağlık. Ama bence et soteyi Zehra yaptı. Bravo. Afiyet olsun. Ben demiştim. Maşallah size. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yani kıyamet kopsa, dünyanın iki ayrı ucuna da savrulsanız, siz bu muhabbetle gözü kapalı yine birbirinizi bulursunuz. Allah'ım nazarlardan saklasın sizi yavrum. Canan, kızım dikkatli olsana. Yavrum niye bakıyorsun öyle? Silsene döktüğün şeyi. Mühim değil kızım. Olur öyle şeyler. Allah başka dert vermesin. Zehra'm, kızım kocanın tabağını takip etsene. Bak boşalmış. Hadi şu pilavdan da biraz ver ha. Sağ olun. Siz de olmasanız aç kalacağım. İşte o biraz imkansız Ömer abicim. Ne bu evde ne de Şükran teyzenin evinde 7/24 aç kalmak imkansız. Tecrübeyle sabit. Allah'ım nasıl da seviyorlar onu. Nasıl da mutlular. Bir bilseler gerçeği. Nasıl üzülürler. Hele babam. Babam kahrından ölür herhalde. Yavrum, hadi sen ne duruyorsun? Doldursana tabağını. Oğlum, sen de ister misin? Vallahi hiç sormayacaksınız sandım. Açıkçası Ömer abi gelince benim papucum dama atıldı diye bozulmadım değil yani. Öyle şey olur mu hiç? Ay kıyamam ben sana kuzum. Ne demek o? Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Değil mi Salim? Öyle. Öyle. Zehra kızım, biraz daha et soteden versene eşine. Bak o kadar övdü. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Anahtarını unutmuşsun. Boşuna zahmet etmişsin. İstemiyorum. Ben de istemiyorum. Sen de kalsın. Alır mısın şunu ya? Almayacağım. Al şunu dedim. Asla. Tamam ya kavga etmeyin. Madem istemiyorsanız ben alırım. Kaç odası var bu evin? Bahçeli mi? Metroya yakındır inşallah. Ati! Zevzeklik etme de ver şu anahtarı. Ne kızıyorsun Sabah abla ya? Burada büyük bir soruna nokta koymaya çalışıyorum. Bir nevi ombudsman gibi yani. Bak 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 bak. Sen nereden biliyorsun ombudsmanı ha? Kahvenin müdavimi Sadullah amca sağ olsun. Yürüyen kütüphane gibidir kendisi. Şimdi şu anahtar konusuna gelirsek... Ay yeter Ati, yeter. Akşam akşam amma kafa ötüledin ha. Bak daha fazla konuşmaya devam edersen benim avare mesaiye başlayacak. Ben seni meşgul etmeyeyim ablam. Hadi hayırlı işler. Kahveleriniz. Sağ ol kızım.
Millet nerede? Biz mutfaktayız. Etrafı topluyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ah, bana da mı yaptın ablacığım ya? Yaptım tabii. Eline sağlık ablacığım. Vallahi ablacığım, ustam haklı. Senin kahven gerçekten bir başka oluyor. Afiyet olsun. Çok yoruldun sen de. Otursana biraz. Mutfakta biraz daha işim var. Etrafı toplayayım, geleceğim. Benim kızım böyledir işte. Onun olduğu yerde hizmet de hürmet de kimseye kalmaz. Hele kendinden büyüklere hiç. Zavallı adam. Evladı gibi sahiplenmiş. Nice fedakarlıklarla büyütüp bu yaşa getirmiş. Verdiği emeklere yazık. Kızım diye bağrına bastığı o sahtekar masum görüntüsüyle onu da kandırıyor. Adamcağız yıllar yılı koynunda inan beslediğini bilse kahrından ölür herhalde. Allah herkese Zehra gibi bir kız nasip eder inşallah. Haklısınız. Ya kusura bakmazsanız ben yatacağım. Başım geçmedi de hala. Canan çok ayıp. Anne gerçekten çok ağrımasa sesimi çıkarmam. Yani siz de müsaade ederseniz. Tabii Canan. Biz de zaten kalkarız birazdan. Aa nereye? Çayınız duruyor daha. Soğuduysa tazeleyeyim hemen. Sağ olun. Gerçekten o kadar çok yedik içtik ki gerek yok. Evet, hem çok geç oldu zaten. Biz artık gidelim. Müsaadeniz olursa. Gitmeyin kalın bu gece. Zaten gece yarısı oldu. Sabah hep birlikte kahvaltı yaparız sonra da gidersiniz. Olmaz mı? Ablam doğru söylüyor. Yani burası yabancı bir yer değil, sizin eviniz. Babacığım öyle de biz şimdi kalmak için gelmediğimizden hiç hazırlığımız yok. Biz en iyisi... Aslında olabilir. Yani kalabiliriz, benim için sorun yok. Ben hemen yatakları hazırlayayım o zaman. Abla, çocuklara benim odamı hazırla. Ha, iyi olur Salim. Orada daha rahat ederler. Size de zahmet vereceğiz ama. Estağfurullah. Varlığınız beni mutlu eder. Siz rahat olun yeter. Evet. Madem siz de buradasınız, iyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler.
Pijamalarım burada. Ben çok teşekkür ederim. Yani demek istediğim çok anlayışlı davrandın. Bunu senin için değil, baban için yaptım. Böyle bir babanın senin gibi bir kızı olması inanılır gibi değil. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ettiğin laflar çok ağır. Taşıyamayacağım kadar ağır. Neyi hak ediyorsan onu söylüyorum. Ne bir eksik ne de bir fazla. Babam benim hakkımda senin gibi düşünmüyor. Yanılıyor olabileceğin aklına geldi mi hiç? Asla. Asıl yanılan baban. Baban o kadar iyi niyetli, o kadar temiz ki sana olan sevgisi yüzünden senin gerçek yüzünü göremiyor. Zehra. Yavrum müsait misiniz? Kim bu saatte ya? Seni görmek çok iyi geldi. Aramanı bekleyemedim. Görüşelim mutlaka. Kimmiş aşkım? Hiç önemli değil. Sen drama öğretmenlerinin listesini verecektin bana. Tamam hazır. Sen de bak da ararsın, seçimimizi yaparız. Ya inşallah Asya için en hayırlısı olur. Tamam canım, ben halledeceğim. Hadi uyuyalım artık. Gel bakayım. Her şey çok güzel olacak. Çocuklar kusura bakmayın sizi rahatsız ettim. Ama odanıza su bırakmayı unutmuşum. Halacığım estağfurullah. Aman niye zahmet ettin? Ben alırdım. Ne zahmeti yavrum? Başka bir şey ister misiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Peki yavrum. Hadi ikinize de hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler halacığım. Az daha yakalanıyorduk.
sevmediğin, hatta nefret ettiğin biriyle aynı çatı altında yaşamak, yüzünü görmeye tahammül edemezken aynı odada kalmak, seviyormuş gibi davranmak, para için böyle bir hayata katlanmak o kadar zor ki. Ne oldu sana? Ne oldu benim sevdiğim adama? Bedenin bu kadar yakınken kalbin çok uzaklarda. Yanımdayken yokluğunu yaşamak o kadar canımı yakıyor ki. Ne oldu sana? Neden artık beni sevmiyorsun? Günaydın. Bir günaydını bile esirgiyorsun. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Nefret. Tek başına sana olan duygularımı anlatmaya yetmez. Çok daha fazlası var. Ama duymak isteyeceğini hiç sanmıyorum. İyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. Lütfen oturun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ev almak istiyorum kardeşim. Tabii. Buyurun, elimizdekilerden bakalım. Bakalım tabii. Ama beğendi mi bana satacaksın, tamam mı? Tabii ki. İşimiz bu. Yan dükkandaki hanım satmadı ama. Sabah mı? İnsanı parasıyla rezil ediyorlar ya. Bu kadar da olmaz. Satmadı mı Sabah? Evet. Eşimle birlikte evi beğendik. Parada anlaştık. Her şey tamam. Son anda yok ben satmaktan vazgeçtim dedi. Allah Allah. Madem satmayacaksın niye bu işi yapıyorsun? Kapat git o zaman dükkanı. Koca koca insanlar oyalanmaz ki bu şekilde. Hangi ev dediniz? Ya bir tarif edebilir misiniz? Erguvan sitesinin yanındaki müstakil villa. Sağdaki havuzlu olan. Havuzlu olan dediniz değil mi? Evet öyle dedim. Günaydın halacığım. Aa, günaydın kuzum. Niye uyandın sen? Bak ben kahvaltıyı hazırlıyordum zaten. Nasıl uyuyor Canan? Sen de uyusaydın ya. Bırak uyusun halacığım. Biz birlikte hallederiz. Yavrum, uyumasına bir sözüm yok. Uyusun da ama arada bir işin ucundan tutsun değil mi? Hep sen mi yardım edeceksin kuzum? Güya seni ağırlıyoruz. Nasıl ağırlamaksa bu artık. Halacığım olur mu öyle şey? Hem seni benim mi var bu işin? Bak 2 gündür benim yüzümden ne kadar yoruldunuz. Yani ben bir işin ucundan tutmuşum çok mu? Merhametli kuzum benim.
Hala, evde temizlik yaparken bir zarf gördün mü? Yani böyle mektup zarfı gibi değil de biraz daha büyük. Yok, hatırlamıyorum kızım. Ama acilse hemen bakayım istersen ha. Hayır hayır, hiç gerek yok. Çok önemli bir şey değil zaten. İki dakika konuşabilir miyiz? Evi satmaktan vazgeçtin, neden söylemedin? Yani adam biraz tuhaftı. Böyle aklı gelip gidiyordu sanki. Aklı gelip giden biri varsa o da sensin. Niye adama bir öyle bir böyle konuşuyorsun? Nihal? Canım, sen iyi misin? Neyse ben gideyim. Sonra konuşuruz. Geç otur şöyle geç. Geç. Halacığım. Kuzum benim. Yine bekleriz, tamam mı? İnşallah hala. Baba. Güle güle oğlum. Yine bekleriz. Kim ne derse desin, gözüm ne görürse görsün hep bir şüphe vardı içimde. Ya Zehra'mı üzerse, canını yakarsa diye. Ama dün akşam anladım ki kızım emin ellerde. Sağ olun. Böyle düşünmenize sevindim. Hadi çok ayakta tutmayalım sizi. İşinizden gücünüzden olmayın. Ama çok özletmeyin kendinizi, sık sık gelin. Benim buna bakmam lazım. Ay, efendim canım. Her zaman buluştuğumuz kafede mi? Tamam orada olacağım. Ben de seni seviyorum. Ay, sende dünya kadar var Zehra Hanım. Şu kadarcığı benim olmuş, çok mu yani? Ay, bu kadar yeter mi acaba? Aman, yetmezse biraz daha alırım, ne olacak yani? Kumar oynuyor. Bir sürü borç getirmiş. Eve haciz bile geldi. Ben de kavga ettim. Terk ettim evi. Canım ya, çok üzüldüm. Çocuğunu nereye bıraktın?
Annemi bıraktım. Bir bahane uydurup. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Tamam, sakin ol, hırpalama kendini. Karnındaki bebeğe yazık. Ne yapacağım ben sabah? Hiç bilmiyorum. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Hadi kalk sen. Hadi. Gel. Geç. Nasıl başarıyorsun bunu? Nasıl kandırabiliyorsun insanları? Seni evden temelli gönderdiğimde canımdan can koptu. Gittiği yerde mutsuz olur mu? Eziyet çeker mi diye çok korktum. Ama artık gözüm arkada değil. Gördüm ki eşin seni evinin hanımı, başının tacı yapmış. Yanlış bir şey yapacağını sanmıyorum. Söylediklerim baba nasihatı yavrum. Aşk baki olmayabilir. Ama mutluluğu ve huzuru korumak elinizde. Bu mutlu yuvayı korumak için çaba harcamalısın. Merak etme babacığım. Artık siz birbirinize emanetsiniz. İnsanın eşi de yuvası da mahremidir. İnsanlık hali. Aranızda tatsızlıklar olabilir. Sorun ikinizin arasındaysa çözüm de ikinizin arasındadır. Artık size ikinizden hala dost yok. Dostluk her daim bir ve beraber olmayı gerektirir. Mutluluğun daim olsun benim güzel kızım. Ah baba. Keşke sana gerçekleri söyleyebilsem. Nasıl bir zindanda yaşadığımı anlatabilsem. Bir bilsen mutluluk nasıl uzak bana baba.
filmlerdeki zenginlerin evleri gibi. İyi o zaman. Bak. Ne annenin evine ne de kocanın evine gitmene gerek yok. Birkaç gün burada kalırsın, kafanı dinlersin. İstersen oğlunu da buraya çağırırız. Sonra bir çaresini buluruz. İyi de evin sahibi ne der Sabah? Sen onu bana bırak. Dert etme, ben hallederim. Seni de zor durumda bırakmak istemiyorum Sabah. Sen merak etme. Ben zorda falan kalmam. Çok sağ ol. Gerçekten çok sağ ol. Sen olmasan ben ne yapardım? Abartma istersen. Yani yapabileceğim bir şeydi, ben de yaptım. Sana ben borcumu nasıl ödeyeceğim Sabah? Nerede bu kız? Müşteriye mi göstermeye gitti acaba? Belki de o kıl kuyruğun yanındadır. Aman ya, bana ne? Neredeyse nerede? Ne hali varsa görsün. Merhaba. Ben Nihat Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Maalesef yok. Eski bir arkadaşıyım. Yolum düştü, geçerken uğramak istedim. Adınız neydi? Müge. Buyurun oturun. Ben Nihat Bey'e haber vereyim. Bu arada bir şey içer misiniz? Bir kahvenizi içerim. Sütlü ve şekerli lütfen. Tabii. Efendim? Nihat Bey, Müge Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Toplantımın olduğunu, görüşemeyeceğimi söyle. Abi bir dakika. Eğer beklerim derse toplantımın akşama kadar devam edeceğini, görüşmemizin imkansız olduğunu söyle lütfen. Tamam, iletirim. Yapıştı kaldı. Nasıl kurtulacağım ben bundan? Müge Hanım, maalesef Nihat Bey akşama kadar toplantıda olacak. Önemli değil. Ben daha sonra yine uğrarım. Alo, merhaba Gülşen Hanım. Nihat Bey toplantıda, müsait değil. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Ama kızı için bir drama öğretmeni bakıyordu. Evet, 6 yaşında. Tabii. Bizde numaranız var. Nihat Bey müsait olduğunda ben sizi aratırım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Pardon, siz bir şey söylüyordunuz. Gerek kalmadı. Yardımlarınız için teşekkürler. İyi günler. Alo, Gülşen Hanım merhaba. Müsaitseniz sizi Nihat Bey'e bağlıyorum. Ya ben seni çok özlüyorum Çetin. Ne yapacağız böyle? Bunu bana mı söylüyorsun? Benim kadar özlüyor olamazsın herhalde. Yani bunca işin gücün arasında bile aklımdan çıkmıyorsun. İşlerin nasıl gidiyor gerçekten? Hani borsada kağıtlar falan vardı ya, merak ettim. İyi. Gayet iyi. Para yatırdığım hisse senetleri yükselmeye başlamış bile. Yani çok geçmeden para 2'ye katlanacak. Çetin, eğer yardımcı olursan ben de paramı borsaya, o
Söylediğin hisse senetlerini yatırmak istiyorum. Hayatım, çok sağlam bir yerden tüy aldım. Tamam. Ama bu işin riski de var. Yani her an her şey olabilir. Yani o yüzden sen boş ver bu borsa hisse senedi işlerini falan. Ne de olsa benim kazandığım ikimize de yeter. Yani benim param, senin param. Sen düşünme bunları. Keyfine bak. Çetin, ben de paramı yatırmak istiyorum. Ya ne olur bana da yardımcı ol. Ama dediğim gibi, Ya aşkım lütfen. madem bu kadar ısrar ediyorsun. Tamam. Şimdilik bu kadar getirdim. Tamam. Bugün borsa kapanmadan sana bahsettiğim şirketin kağıtlarını alacağım. Göreceksin. Çok yakında paran 2'ye katlanacak. Ay hadi inşallah. Çetin, sen bana uğur getirdin. Hayatıma girdiğin günden beri her şey o kadar yolunda gidiyor ki. Şimdi sayende para da kazanacağım eminim. Ya seni tanıdığım için çok şanslıyım. Çok. Canım kalkalım mı artık? Hem sana hisse senedi almam gerekiyor hem de bir toplantıya gideceğim. Tamam. Ama önce ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Tamam hayatım. Hesap. Lan yuh! Oğlum adam mı öldürdük ya? Hesaba bak. Şu halimize bak. Beni cezalandırırken kendini de cezalandırdığının farkında değil misin? İkimize de hayatı zindan ediyorsun. İkimiz de hak ettiğimizi yaşıyoruz. Sen ikiyüzlülüğünün, ben de sana inanarak yaptığım aptallığın bedelini ödüyorum. Yine aynı şey yapıyorsun. Ne dediğini, niye böyle davrandığını bir anlasam. Anlamamazlıktan geliyor olabilir misin? Ya anlamıyorum ya. Anlamıyorum işte, ben hiçbir şey bilmiyorum. Zaten artık bildiklerimi de unuttum. Ne kadar kahrolduğumu görmüyor musun ya? Senin hiç mi vicdanın yok, hiç mi merhametin yok? Bende vicdan da çok, merhamet de. Ama sen ikisini de hak etmiyorsun. Ben gerçekten artık çok yoruldum Ömer. Ailelerimizin yanında oynadığımız bu saçma oyundan. Baş başayken bana buz gibi bakmaktan çok yoruldum. Hele sessizliğin ölümden beter. Söyle, ne zaman bitecek bu işkence? Sen benimle ne zaman konuşacaksın? Benim senin gibi bir yalancıyla konuşacak bir şeyim yok. Hayır. Bu sefer kaçamayacaksın. Ben anlatacağım, sen de dinleyeceksin. Dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin. Eğer bu zarf yüzünden öyle davranıyorsan, inan benimle hiçbir ilgisi yok. Ben sadece sevdiğim bir insanın onurunu... Yeter. Kes artık. Hele sevgi lafını ağzına alıp kirletme bile. Çünkü sen gerçekten kimseyi sevmezsin. Senin hayatın yalan, her şeyin yalan. Sen yalansın. Yalan. Kenara çek. Kenara çek dedim.